Arkadaşlar şimdi sincapın kuyruğunu yapacağız. Şöyle bir ipimi parmağıma doladım. Yine sihirli halkamı yapıyorum. Orta parmağımın etrafına doladım. Bir tane sabitleme zincir çektim. İçine 6 adet sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradan sayabilirsiniz. Burası 6 tane olacak. Şöyle ipimi de çektim. Sihirli halkamı kilitledim. İlk sık iğnemin tepesine battım. İpimi aldım. Tığımın üzerine koydum. Yürüteceğim. Ve içinden geçirdim arkadaşlar. Yanına geldim. İkinci sık iğnemin içine battım ve bir tane sık iğne yaptım. Hemen ilmek belirleyicimi buraya taktım. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdi bir sık iğne bir artırma yapacağız. Yanındaki sık iğneye geliyorum. İpimi yine yürütüyorum arkadaşlar burada. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 adet sık iğne yapmak arttırma demek oluyordu. İpimizi biraz daha yürütelim. Bir sık iğne yaptık. Hemen yanına geldim. İpimi yine yürütmeye devam ediyorum bakın. Buraya da bir tane arttırma yaptım. İpimi yürütmeyi bıraktım burada. Bir sık iğne yapıyorum şimdi. Ve sonuncuya da bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. İkinci sıramız bitti. 9 tane sık iğnemiz oldu. İlmek belirleyicimizi çıkartıp yerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve yerine tekrar takıyoruz. 2 tane sık iğne öreceğim şimdi. Ve bir tane arttırma yapacağım arkadaşlar. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Üçüncü sıradayım. Tekrardan 2 adet sık iğne öreceğim şu an. Ve bir tanemiz arttırmamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar 16. sırayı da ördüm. Şimdi 17. sıradayım. 6 tane sık iğne öreceğim şimdi. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane arttırma yapıyorum buraya. Tekrardan 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonuncuya da bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi 24 tane sık iğnemiz oldu bu sırada. 17. sırada. Bir tane sık iğnemi ördüm. Tekrardan ilmek belirleyicimi yerine taktım. Şimdi 7 sık iğne bir arttırma yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane arttırma işlemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane daha arttırma işlemi yapıyorum burada. Aynı yere 2 defa batıyorum. Arttırma buydu arkadaşlar. Unutanlar için tekrar hatırlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrardan buraya bir tane arttırmamı yapıyorum. 18. sıranın da sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha sık iğnemi öreceğim. Tekrardan ilmek belirleyicimi takacağım. Şimdi burada arttırma eksiltme yapmadan 27 tane sık iğnemiz var. 11 sıra boyunca öreceğiz arkadaşlar. 11 tur boyunca bu 27 tane sık iğneyi. Yani bir bunun kadar daha olmuş olacak. Kuyruğu büyük oluyor birazcık. Örüp gelelim. En sonunda içini dolduracağız. Sonra eksiltmelerimize başlayıp bitireceğiz 2 sıra daha örüp. 29. sırada dahil olmak üzere 27 tane sık iğneyi örüp gelelim arkadaşlar. 29. sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. 30. sıraya başlıyorum. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi taktım arkadaşlar buraya. Şimdi burada 27 tane sık iğnemiz. Bir sık iğne bir eksiltme yapıyorum. Bir sıra boyunca. İlmeklerin sadece benden olan taraflarını alıyorum. Ve eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir eksiltme. 9 tane eksiltme yapacağım. 18'e düşecek arkadaşlar. İlmek sayım 30. sırada. Sonuncu eksiltmemi de yapıyorum.
Şimdi 31. sıraya geçiyoruz. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 31. sıraya başlamadan önce şimdi doldurma işlemimizi yapalım. Şöyle hafif şöyle uzun bırakalım. Dolduralım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Doldurma işlemimizi bitirdik. Şimdi son sıramızı yapacağız. Güzel bir şekilde doldurun burada. Burası önemli. Son sıramızdayız. 4 tane eksiltme yapıyorum şimdi. Şu sık iğne olan kısmı çıkartacağım. Buraya bir eksiltme yapacağım. Yani aslında 31. sıraya az önce kaymasın diye yapmıştık ya bir tane sık iğne. Onu çıkartıyorum. Hemen oraya eksiltme ile başlıyorum 31. sıraya. Ve buraya tekrardan ilmek belirleyicimizi takalım arkadaşlar. Şimdi 4 tane eksiltme yapacağım arka arkaya. Birini yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Doldurunca bu oyuncakların örmesi birazcık zorlaşıyor. O yüzden son sırada doldurdum ben. Üçüncü eksiltmeyi de yaptım arkadaşlar. Şuradan sayabilirsiniz. Karıştırırsanız. Şimdi dördüncü eksiltmeyi yapıyorum. Tamam. Şimdi yine eksiltme yaparak devam edeceğim. Şöyle tutsam görebilirsiniz. Tığımın başına doluyorum. Ve eksiltme yapıyorum burada yine. Tek fark tığımın başına dolayarak eksiltme yapıyorum. 5 tane. Bakın tığımın başına doladım. Yine aynı şekilde önden alıyorum. İçinden çıkartıyorum ikisini. Şimdi burada 3 tane kaldı ya. İlmek 3 tane duruyor. Ve hepsinin içinden birden çıkartıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Tığımın başını doladım. 5 defa yapacağız arkadaşlar bu işlemi. İçinden geçiriyorum. Sıranın sonuna kadar yapacağım. Sonunda da yapacağım. Dördüncü arkadaşlar. Bu da sonuncu olacak. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Buraya da yapıyoruz. Sonuncuyu da eksiltiyorum. Bitti. İpimi biraz uzun keseceğim çünkü dikiş işlemi yapacağız. İçinden de geçirelim. Şurada iç kısmında birazcık daha doldurmanız iyi olacaktır ördükten sonra. Şu şekilde Elif aldım ben de biraz daha. Ördüğümüz için şimdi tekrardan burası boş gibi kalacak. Onu istemediğimiz bir görüntü oluşturur. O yüzden birazcık daha doldurma işlemi yapıyorum bu kısımlarda. Siz de yapın benim yaptığım gibi. Zaten çok değil, bakın az az alıyorum. Sadece şu üst kısımlardaki potluğu önlemek için yaptığım bir işlem bu. Şuraya da hafif koyduğumda bitecek zaten. Tamamdır. Doldurma işlemimi tamamladım. Sadece burnu kaldı arkadaşlar. Bütün parçalarımız hazır durumda şu anda. Şöyle oyuncağımızı göstereyim. Şimdi bunu dikeceğiz. Şu kafamızda bakın şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle dikeceğim arkadaşlar bunu. Kuyruğunu da buraya dikeceğim. Bu şekilde duracak. Ve buradan böyle kıvrılacak kuyruğu. Hem bir tık az bile doldursak olurdu. Şu üst kısmı zaten çok dolu değil benim. Şimdi bunu kapatacağız arkadaşlar dikerek. Şöyle kuyruğumuzun ipini alıyorum ben. Plastik iğne kullandım. Yün iğneleri var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Demir olan. Elinizdeki iğnelerle dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunu karşılıklı gelecek şekilde kapatacağım. İpimi buradan çıkartmıştım. Tam bunun karşısına gelen ilmeğe batıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Buraya bir tur daha yapalım bunu. Aynı işlemi. İlkine 2 tane geçiriyorum. Sağlam olması için. Ve karşılıklı gelen bütün ilmekleri böyle karşılıklı bir şekilde dikiyorum. Bu şekilde. Buraya da aynı işlemi yapacağım. Yanına da geçiyorum. Ve birazcık sıkıyorum arkadaşlar. Bakın kapandı.
Aynı işlemi buraya da yapalım. Yanına. Biraz elyaflar çıkıyor. Onları elinizle temizleyebilirsiniz. Ve son bir tur daha geçirdikten sonra bitiriyorum arkadaşlar bunu dikme işleminde. Şimdi burnunu yapalım. Burnunu yaptıktan sonra hepsini toparlayıp dikişini bitirelim arkadaşlar. Onları göstereyim size. Plastik iğnemi de çıkarttım buradan. Bunları kenarıya koyuyorum şimdi. Burnum için beyaz ipimi alacağım. Palamut yapacağız bir de. O kaldı. Onu da yapalım. Önce burnu yapalım. Sonra palamuta başlayalım o zaman. Şuradan ipimi aldım. Ucuna. Şimdi sihirli halka yapacağız yine. Şimdi orta parmağımızın etrafında doluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İçine 7 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tekrar kapatıyoruz sihirli halkamızı. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde. 7 tane arttırma yapacağım. Hemen zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan geliyorum. İkinci arttırmamı yapıyorum. Toplam 7 adet arttırma yapacağım. İkinci sırada 14 tane sık iğnem olacak. Üçüncü arttırmayı yapıyorum arkadaşlar. Dördüncü arttırmayı yapıyorum. Beşinci arttırmadayım. Altıncı arttırma. İsterseniz şu uçtaki ipi yürütebilirsiniz burada bu arada. Bunu ben unuttum. Ve 7. arttırmamı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp kapatıyoruz. Bitti bu arada. Burnumuz bu kadar. Şöyle biraz uzun keselim. Dikiş için kullanacağız yine bu ipi de. Çok aşırı uzun olmayacak şekilde bunu da kesiyorum. İçinden çıkartayım şöyle. Şimdi şöyle kahverengi, ince kahverengi olan ipimizi alıyoruz. Şöyle bir ipim var benim elimde. Buna T yapacağız. T harfi yapacağız. Şu ipimizi yürütsek daha iyi olurdu ama ben unuttum arkadaşlar yürütmeyi. O yüzden şöyle bir iki geçirip keseceğim ben bu ipi buradan. Çok dipten olmayacak şekilde keseceğim. Çünkü zaten altta kalacak, gözükmeyecek. Şöyle şu aralardan geçiriyorum. Şuradan bakın şöyle ucu kaldı. Kestim. Şimdi T harfi yapacağız. Göstereceğim onu size. Şöyle iğnemizi geçirelim. İpimizi de iğneden geçirelim. Ben şöyle katını açmadım bu arada bu ipin. Şöyle baksın istiyorum. Şu şekilde dursun yani. Öncelikle arkadan bakın arka kısmı, burası da ön kısmı. Şöyle bir Y şekli yapmam gerekiyor. Şuraya batıyorum hemen. Bakın sihirli halkanın olduğu kısımdayım şu an. Battım. Şöyle ipimi de arkada birazcık bırakıyorum. Tam sihirli halkanın ortasına batıyorum ve yukarıdan çıkartıyorum. Bu şekilde. Bunu da kapattığımda böyle duracak. Tekrar sihirli halkanın ortasına batıyorum. Arkaya geçiriyorum bunu. Çok aşırı sıkıştırmıyorum bakın arkadaşlar. Bozulmasın çünkü istemediğim bir şey olur. Şöyle çok içeriye çekerseniz çirkin duracaktır. Tamam. Şimdi tekrardan bakın şu alt kısım var ya, oradan çıkıyorum hemen. Sihirli halkanın altından aynı hizadan çıktım. Şimdi tekrar sihirli halkanın ortasına battım. Biraz yanlış yerden battım. Bakın şurası sıkıştı. Bunu bir yukarıya çıkartayım. Şöyle bir Y görünüşü oldu. Y harfi gibi gözüküyor bakın. Bu şekilde durdu. Şimdi şu alt kısmına da ağız yapacağız. Yani şuradan batıyorum. Hemen bir sık iğne yanından battım. İlk battığım orta kısmı. Buradan batıp şuradan yine bir sık iğne yanından çıkartıyorum bunu. Tamamdır. Şöyle bir görüntü oluyor. Şöyle. Tamam. Şimdi iğnemizi çıkartalım. Şu ipimizi arkasında bağlayacağız. 3 defa bağlayacağım. Ama böyle çok sıkmıyorum ilkini. İkinciyi sıkabilirsiniz. Üçüncüyü de. İlkini sıkmıyorum çünkü şuradaki ipler içeriye gömülsün istemiyorum arkadaşlar. Burada iplerimizin biraz fazlalıklarını alıyoruz.
Çok dipten de kesmiyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Dikerken şöyle içte kalacak zaten. Bunu da buraya kenarıya alalım. Ne kalmıştı şimdi? Fındık. Fındığa geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi fındık yapımına başlayacağız. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum hemen. Bir zincir çektim. Sihirli halkamın içine 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi ilmek ve sihirli halkamı çekiyorum ve kapatıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi hemen yanına geliyorum. Buraya 8 adet arttırma yapacağız. Şimdi bir tane arttırmamızı yaptık. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimizi takalım önce. Şimdi hepsine arttırma yapacağım. 8 tane sık iğnemin. İkinci arttırmayı yapıyorum. Üçüncü arttırma. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Bu da sonuncu arkadaşlar. Sonuncu arttırmamızı da yaptık. Şu anda ikinci sıradayız ve 16 tane sık iğnemiz var. İlmek belirleyiciyi çıkartıp yerine bir sık iğne yapıyoruz. Bu sırada 3 sık iğne bir arttırma yapacağım. 2 3 sık iğne, hatalıymışım. Şaka gibi. 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum buraya. Tekrardan 3 sık iğne örüyorum. 3. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3. Bir tane arttırdım bu şekilde. Şimdi sıra sonunda 20 tane sık iğnem oldu. İlmek kaydırma yapacağım şurada. Bu şekilde ipin rengini değiştireceğim bunu yaparak. Şimdi açık renk ipim var. Bu meşe palamutunun fındık, yani fındık kısmının, artık ne derseniz siz, üst kısmı. Biz bir de bunun alt kısmı var. Onu yapacağız şimdi. Onun rengi farklı oluyor. Şu şekilde ipimle ilmek kaydırmayla birleştirdim. Burası ilmek belirleyicimi tekrar takacağım kısım olacak. Bu şekilde. Şöyle bir tane şu ikisini bağlayayım önce. Şimdi şu ipimizi keselim. Bununla işimiz bitti artık. Açık renkle devam edeceğiz. Şunları da yürütebilirim şurada. Bu şekilde. Şimdi blue olarak öreceğiz arkadaşlar. 20 tane sık iğneyi blue şekilde öreceğim. Şuraya alıyorum. Blue demek sadece, göstereyim size. İlmeklerim mesela şu ilmeğim. Bu ilmeğin bir tane ön kısmı var. Bir tane de arka kısmı var. Blue demek sadece arka kısımlarını örmek demek. Yani bütün ilmeklerimin arka kısımlarını öreceğim. Sadece arkalarını örüyorum. Şu ipleri de şurada yürütüyorum bu arada. Üzerine koyacağım. Sadece arka kısımlarını alarak örüyorum. Bu böyle aşağıya doğru gitmesini sağlıyor örgünün. Tamamdır. Şimdi sonuncuyu ilmek belirleyicimi çıkartıyorum ve buraya da bir tane örüyorum blue şekilde. Böyle gözüküyor. Şuraya da ilmek belirleyicimizi tekrardan takalım. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Burada 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan önce 20 tane sık iğnemizi öreceğiz. Normal öreceğiz bu sefer, artık blue şekilde değil. Normal sık iğne alır gibi öreceğiz. Yani şu şekilde öreceğim arkadaşlar, bakın. Böyle normal bir şekilde öreceğim. İki tarafına da batacağım. Bunu 2 tur boyunca yapıp gelelim. 2 sıra ördük geldik arkadaşlar. Şimdi 7. sıradayız. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya bir tane sık iğnemi örüyorum. Bu 1. Şimdi sayıyorum: 8 tane. 2 3 4
5, 6, 7 ve 8. Bir tane eksiltme yapıyorum hemen. Tekrardan 8 tane sayıyorum. Şurada yaptık eksiltmeyi. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Toplam 2 tane eksiltme yaptık bu sırada. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Tekrardan örüyoruz bir tane sık iğnemizi. Hemen yerine takıyoruz. Bu sırada da bir sık iğne, bir eksiltme yapacağım. 6 defa. 18 tane sık iğne vardı. Onları 12'ye düşüreceğim. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir ör. Ve sonuncu eksiltmemi de yaptım. 8. sıram da bitti. İlmek belirleyicimi çıkarttım arkadaşlar. Eksiltme ile başlıyorum. Bakın bu sıraya. Ve tekrardan ilmek belirleyicimi de yerine takıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunun bir tane eksiltmesini yaptık ya. Doldurma işlemine geçeceğim. Diğer sırayı da çünkü eksilterek öleceğiz şimdi hepsini tamamen. 9. sırayı. O yüzden şimdi dolduruyorum. Ağzı çok küçük kalacağı için dolduramayız. Bunu da güzel bir şekilde doldurun. Tamamdır arkadaşlar, bunun da dolumu. Çok aşırı doldurmaya da gerek yok. Ucu seviye olmayacak çünkü şu kısmının düz olması lazım. Devam edelim. Şimdi bütün hepsine eksiltme yapacağız. 6 tane eksiltme yapacağım. Sıra sonunda 6 tane sık iğnem kalacak. Bakın elyafları bastırarak örüyorum. Benim yaptığım el hareketlerine lütfen dikkat edin. Siz de bu şekilde yaparsanız daha rahat örmüş olursunuz. Elimle elyafları içeriye bastırdım. Tamamdır. Bu kısım tamam. Bitti. Biraz uzun keseceğim. Şimdi burayı dönerek dikeceğiz çünkü. Şöyle ben birazcık uzun kesiyorum. Bu ipi kesmeyeceğim. Sonra. Şurada birazcık boşluk var. Onu da dolduruyorum. Plastik iğnemi aldım hemen. İpimizi geçirdik. Şimdi dönerek dikeceğim arkadaşlar. Bakın şu önde kalan bütün ilmeklere şöyle geçiriyorum tek taraflı yine. El yapımı yine içeriye bastırdım çünkü çıkıyor. Çıktığında da buna takılıyor ve hiç güzel durmuyor arkadaşlar. Kötü bir görüntü oluşturuyor. Buradan da çıkalım. Şimdi ipimizi şöyle çekelim. Tamamdır. Gayet tatlı oldu. Şimdi şu üst kısmını halledeceğiz. Ben bu ipi kesmeyeceğim şimdi arkadaşlar. Sonra saklamam gerekirse saklarım. Koyu renk ipimizi tekrar alıyoruz. Şöyle. Şimdi bakın. Şurada blue şeklinde örmüştük ya. Burada dışta ilmekler kaldı. Görebiliyor musunuz? Şu kısımda. Şunlar. Şöyle bir sıra boyunca zaten belli oluyor. Şimdi bunlara bir sıra boyunca sık iğne öreceğiz. Şu ilk kısımdan başlayıp bir sıra boyunca sık iğne örüyoruz. Şimdi dediğim gibi dış kısımlarından yapacağız. İlk önce şurada bir ilmek oluşturalım hemen. Tığımızın etrafını doladık. Bir zincir çektik, sıkıştırdık. Bu bizim ilmeğimiz arkadaşlar. Şu çıkmak istediğim kısım vardı. Şurası. Şöyle şuradan hemen ilk olandan çıkarttım. Bir tane zincir çektim buraya. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın şuradaki dış kısımlar belli oluyor zaten arkadaşlar. Çok basit. Hepsine batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Çift batmıyorum, bakın hepsine tek batıyorum bu şekilde. En sonunda uç kısmını yapacağım. Yani ipimi kesmeyeceğim. Hepsine batıyorum.
Sıramızın sonuna geldik. Sonuncuya da batıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle gözükecek. Çok güzel oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Bunu bunun içinden bir geçiriyorum. İpimizi keselim şimdi. Şu kadarcık kessek yeterli olacaktır. Şimdi bu ipi alıyorum arkadaşlar. Şuraya bir aşağıya çekeyim önce. Şöyle alta doğru çekiyorum. Şu ortadan bakın sihirli halkanın içinden şöyle üst kısımdan hemen şu şeyin ipi ilk alta geçirdiğim kısmın içinden geçirip orta göbekten çıkartıyorum ipimi. Birazcık elyafta çıkıyor burada maalesef. Onları içeriye tekrardan geriye koyalım. Tamamdır. Şimdi ipimizi ortadan çıkarttık arkadaşlar. Şimdi buraya 4 tane zincir çekeceğim ben. Şuraya batalım. Şuraya hemen batıyorum ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Bunu da karşısına batıp yine sihirli halkadayım bakın hala. Sihirli halkanın şu iç kısmı var ya, şu dönen kısım ip vardı orada doldurduğumuz. Ona batıyorum arkadaşlar. Ve kapatıyorum burayı da. İlmek kaydırma yapıyorum. İpimi de içinden çıkartıyorum. Şu çıkan ipleri de içine geriye koyuyorum. Tamamdır. Şimdi iğnemizi alalım. İplerimizi saklayacağız. Buradan dibinden batıyorum. Rastgele bir yerden çıkartıp saklıyorum arkadaşlar. Bunu da burada çekiştirip kesiyorum içeride kalsın diye. Şuradaki ipimiz var. Onu da hemen şöyle yine şu dibe, şu dipten geçiriyorum. Buradan yürüteceğim bunu birkaç tane. Şu diplerden yürütüyorum. Şurada şöyle bırakıyorum tümsek birazcık ve bunu da içeriye ittiriyorum arkadaşlar. Aşağı doğru da ittirdim iğnemle. Bu şekilde daha temiz bir görüntü elde ediyoruz. Tamamdır. Fındık mı dersiniz, meşe palamutu mu dersiniz artık ne derseniz hazır arkadaşlar. Bu da. Şimdi bu ip kalacak. Bunu eline dikmek için kullanacağım ben. Kafasını dikelim arkadaşlar. Gövdeyi aldım. Şöyle bir tık daha uzaklaştırmak istiyorum kamerayı. Ama bu son ayarda maalesef. Şöyle yatay göstereceğim o yüzden. Daha iyi görebilin diye. Şöyle kafamı aldım arkadaşlar. Bunun etrafından dikeceğim yani. Aslında bir şey yapmıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Şöyle göstereyim. Bir buradan alacağım. Bakın şu kısımları alıyorum ben dikerken. Kafada da aynı şey yapacağım. Şu kısımları alıp dikiyorum. Burada da kafada da yine aynı şekilde bakın. Şuradaki kısımları alıp dikeceğim. Şunları. Şu kısımları. Şöyle. Hemen şu yaptığımız sık iğnenin uç kısmının alt kısımlarını alacağım. Bu şekilde dikelim arkadaşlar.
Arkadaşlar şu boş bulduğum kısımlara biraz doldurma işlemi yapıyorum. Burada dikiş dikerken boşluklar oluşabiliyor. Onlar kötü durmasın diye boyun kısmı şu an dolduruyorum. Sonra dikmeye tekrardan devam edeceğim. Şu kısım pot durmasın diye, oynamasın diye yapıyorum. Bu önemli. Siz de yapın bu işlemi. Çok az daha koyduktan sonra tamamdır. Dikmeye devam edebiliriz. Dikme işlemi bitti arkadaşlar, kafayı. Şimdi gövdeyi falan düzelteceğim. Şurayı da tekrar alıyorum ve bağlıyorum şurada artık ipime. Sıkıştırdım. Şimdi bunun hemen dibinden batıp rastgele şöyle bir iki tane gezdireceğim. Buradan çıkarttım. Hemen dibinden tekrar batıyorum. Bir de şuradan çıkartıyorum ve kesiyorum arkadaşlar. Bu kalan iplerinizi atmayın, sonra farklı bir şeylerde değerlendirebilirsiniz. Mini çiçek yapımında falan lazım olur. Ben hiçbirini atmıyorum. Şimdi şöyle elimizle gövdeye şekil veriyoruz. Şöyle hafif bu kısmı şişiriyorum. Daha ince uzun durmasını sağlıyorum. Şu şekilde. Kafa işi de bitti arkadaşlar. Şimdi diğer parçalara geçelim. Kolumuz var. Burnumuz var. Şu burnumuzu da buraya takabiliriz aslında. Gözün çizgisine takılacak. Bunu da dikelim buraya. İlmek belirleyicim, pardon, toplu iğnelerimle sabitliyorum. Burnu dolduracağım arkadaşlar. Şöyle ölçü vereyim. Burnumu gözün şu orta kısmının hizasına doğru yaptım. Buradan bir tane, buradan da bir sık iğne boşluk kalacak şekilde de dikeceğim şimdi. Şu alttan geçirerek başlıyorum. Bütün ilmeklere batıyorum arkadaşlar. Sırası gelen yerden de geçiriyorum. Şurada şöyle bir boşluk bıraktım arkadaşlar. Buradan içini dolduracağım azıcık. Yeterli bu. Dikmeye devam ediyoruz şimdi. Sıramızı kaybetmeden. Şimdi şöyle düğümümü de atıyorum ve bunu artık saklayacağım. Şimdi burnun içindeki elyafı dağıtıyorum arkadaşlar. Eşit bir şekilde. Şimdi şu beyaz kısmından çıkartacağım bunu. Dibinden batıyorum. Beyaz kısmından çıkartıyorum ve çekiyorum. Kesiyorum arkadaşlar. Şimdi burnumuz da hazır. Çok şeker oldu ya. Yanaklar tombik, burun var. Çok tatlı. Şimdi kolları dikelim. Kolumuz neredeydi? Evet, kolumuzun biri yok. Şuradaymış.
Kollar ve bacaklar dikilecek arkadaşlar. Şu bacaklarımız şöyle tam şuraya dikilecek. Önce kolları, sonra da bacakları dikeceğim. Evet arkadaşlar, ben bir taraflarını diktim. Şimdi diğer tarafları sizle beraber dikeceğim. Koldan başlayacağım. Kolu arkadaşlar şöyle tutun. Bakın, yuvarlak bir şekilde kol. Yuvarlak olarak dikeceğiz kolu. Şöyle tutuyorum. Alttan başlayacağım. Gözün bitiş hizasına göre ayarladım ben. Bitişinin hemen yanına şöyle getirdim ve hizaladım. Buraya doğru dikeceğim arkadaşlar. Şöyle bunu da şu tam kafanın bitiş kısmına hizalıyorum. Nereye denk geliyorsa direkt oraya batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi dönerek dikeceğiz bunu. Bir oradan bir oradan alarak dikiyorum. Bakın bu şekilde. Gelen kısımlarına batıyorum sadece. Yaptığım işlem bu. Zaten yerleştirdikten sonra gerisi çok kolay. Böyle sıkı sıkı döne döne dikeceğiz. Şu kısım bir tık zorluyor. Çıkarttım. Şimdi tekrardan şu kısmı da alalım. Şimdi burada bakın, sadece bir tık şu kısmı görüyor musunuz? Şurada bitti ya. Şu bitişik olacağı kısmı şu kafanın şu iç kısmından alıyorum ben bir tane. Daha güzel duruyor böyle yaparsanız. Düz de dikebilirsiniz, tabii size kalmış, ama böyle yaparsanız daha güzel oluyor. Yani daha önceki yaptıklarıma kıyasladığımda ben böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi tekrardan şu kısma geliyorum, batıyorum. Bakın, yine kafadan aldım. Kafanın bitişik kısmından alıyorum. 2 tane aldım. Zaten artık alt vücuda geçebilirim artık. Şuradan aldım. Şöyle koydum. Nereye denk geliyorsa oraya batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde çıkartabilirsem, batabilirsem. Battım. Son kalanlara da batalım. Sıkıştırdım. Şimdi şu dibe de batıyorum. Sonuncuya da batıyorum. Sonra tekrar bir tane dibe batıp kapatacağım. Şimdi burada hemen dip kısmına batıyorum. Gelen kısmı. Kapatıyorum arkadaşlar. İçinden geçiriyorum böyle. Sıkıştırdım güzel bir şekilde. Kolumuz tamamdır. Şu palamutu bununla mı diksem, onunla mı diksem, inan bilmiyorum şu an. Şöyle düşündüm. Sanırım şu ipini keseceğim arkadaşlar. Ben bu meşe palamutunu. Bunu kestim. Uç kısmını kestim, bunu, şuradaki ipi. Şu ipim takılı ya. Bunu hemen gövdenin altından giriyorum. Elin üstünden çıkartacağım arkadaşlar. Şu tutmasını istediğim kısımdan şöyle çıkartacağım. Çıkarttım. Şimdi şu ortaya doğru getireceğim bunu. Tekrar buradan batıp tutmasını istediğim kısmına doğru getirdim. Şimdi meşe palamutunu da şöyle koyuyorum. Göz hizası. Şöyle dursa yeterli. Yani şuradan 1 2 ikinci sıranın ortasından tutsa yeter. Yani bitişinden. Şöyle tutmasını istiyorum. Bu tutmasını istediğim noktayı da ortalama şurası meşe palamutundan batarak buraya sabitliyorum. 2 defa yapacağım bu işlemi. Buradan tekrar batacağım. Ve buraya tekrar batacağım. Şimdi tekrar şuradan batacağım ve bunun tam karşısına çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde. İpimi çıkarttım. Şimdi bu ucunu alacağız. Tamam. Buradan da aynı yere batıp 2'nin bitişine, 3'ün de içine olmuş oluyor. Batıyorum. Az önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum arkadaşlar buraya. Bir ona batarak 2 tur kapatıyoruz buraya. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğim. Şuradan alıyorum ve bunu buraya sabitliyorum arkadaşlar. İçinden geçireceğim yani. Şu şekilde içinden geçirip sabitliyorum. Şimdi bu kahverengi kısımdan çıkmamız gerekiyor. Hemen bunun dibine batıyorum, koldan yani. Buradan çıkartıp bunu da biraz çekiştirip kesiyorum. Şöyle gözüküyor. Gayet güzel duruyor. Şimdi bacakları dikelim. Kollar bitti. Şuradan alıyorum bacağımı. Şu aşağıdan sayıyorum arkadaşlar.
Şöyle göstereyim. Şu yuvarlak sihirli halkamız var ya, buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. sırayı buluyorum. Şimdi 5. sırayı bulduğum kolun hemen altına. Önce kolun hemen altının şu bitiş kısmı var ya, şuradan hizalıyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum ve şu kısım olduğunu düşünüyorum ben. Şurası diye düşünüyorum. Buraya dikeceğim ben bunu. Buradan da 5. sıra olacak. 1, 2, 3, 4. Şurası da 5. 5'e sabitliyorum arkadaşlar. 5. sıranın tam içine dikmiş olacağız. Evet. Şimdi bunu aldım. Buraya sabitledim ya. Şuradan gelen kısımlarından zaten kapatma yapmıştık. Şu kısımlarına gözüküyor mu? Şu kısımlarına kapatma yapmıştık. Oradan direkt dikiyorum. Biraz güneş vuruyor arkadaşlar ama dikiş işlemi çok da önemli değil zaten. Aynı sıradan giderek dikeceksiniz. Yapacak çok bir şey yok yani burada anlatabileceğim. Bu sırayı takip ederek yukarıya doğru çıkıyorum. İşte bir ondan alıyorum, bir ondan alıyorum. Bu şekilde de dikişimi bitirmiş olacağım. Sıranın sonuna kadar diktim. Şimdi burada en sonda sadece sabitlensin diye çift dikiş yapıyorum ben. Daha sağlam olması için. Tekrardan buraya geliyorum. Ve bunu burada bağlıyorum. Ve içinden geçiriyorum arkadaşlar, dibinden batıp. Keseceğim. Bacaklarımız da hazır. Şimdi kulak kaldı. Onu da göstereyim hemen. Şimdi kulağımın ipini geçirdim hemen. Kulakta şu işlemi yapmamız gerekiyor önce. Şöyle ikiye katlıyorum kulağı. Karşıda gelen kahve kısmına batıyorum. Ve şöyle çekiyorum. Bakın şuradan batmıyorum tekrardan. Buradaysa ipimin yönü, buradan batıyorum. Bunun püf noktası bu. Hemen şuraya geldim. Aralıklı bir şekilde dikiş yapacağım burada. Buna da batıyorum arkadaşlar ve uca da batıyorum, bitiriyorum. Tamamdır. Çok kapalı olsun istemiyoruz. Şöyle hafif yuvarlak bir görüntü istiyoruz çünkü. Şimdi bunu da şu tepe kısmı vardı. Sihirli halka ile başlamıştık ya kafaya. Oradan sayıyorum. 1, 2, 3. 3 ve 4'e dikeceğim. Şuradaki bitişin tam hizasına geldim. Bunu da buraya hizaladım. 3 ve 4. sıraya, 2 sıraya dikiyoruz arkadaşlar kulaklarımızı. Şöyle şuradan arkadan batıyoruz. Şöyle yatıracağım çünkü kamera iyi olmadı. Yakındaymış herhalde biraz. Tekrar da ayarlamak istemedim. Şuradan bitişini de hazırladım. Şunun olduğu kısma atıyorum. 2 sıra. 3 ve 4 olacak. Burayı karıştırmayalım da. 1, 2, 3. 3 ve 4'e battım. Şimdi buradan da karşısına batıyorum arkadaşlar. Şöyle geçirdim. Şöyle döndüreceğim yine. Daha iyi görebilin diye. Şöyle de çevireyim hatta. Şöyle tuttuğumda gözüküyor. Aynen. Şimdi bakın bunu buraya sabitledim ben. Diktim. Şuradan geçiriyorum. Ve sabitleniyor arkadaşlar. Şimdi şu ön kısımlarını dikeceğim. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi buradan da ön kısma doğru geleceğim. Şu olması gereken yere geliyorum ve şuradan çıkıyorum arkadaşlar önden. Ve şu kısmı öndeki şuna batıyorum. Bunu da buraya sabitlemiş oldum. Karşıya geçiyorum. Şu kısmına geliyorum. Tam dibinden geçiyorum bakın karşıya. Şuraya batıyorum tekrardan. Şu karşısına geçtim. Tekrardan şunun da dibine batıp şuradaki yerine. Ya bunu zaten göz kararı siz kendiniz de yaparsınız. Birinin anlatmasına da gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani gözünüze hoş gelen şekilde batın arkadaşlar. Yani oradan dikin. Sırası belli zaten. Buraya da sabitledik mi? Tamamdır. Şimdi şurada bir tane düğüm yapalım. İçinden geçiriyorum. Yine her zaman yaptığım gibi. Şöyle içinden geçiriyorum. Hemen dibinden batıyorum. Rastgele çıkıyorum. Demir iğneniz varsa bu daha kolay olacaktır. İçi çok elyaf dolu olduğu için biraz zor çıkıyor. Ve kestim. Kulaklarımız da hazır. Şurada ben kolun şeyini bırakmışım. Bir tık geride olmuş. Of, neyse. Benimkisi bir tık geride olmuş ya. Kamera
Bakamadığım için havadan. Neyse. Şuradaki kolu saklayacağım arkadaşlar. Kolun ipini. Bunu da saklıyorum. Kestim. Şu iş beni çok üstü şu an ya. Bir tık geride olması. Ben bunu düzeltirim ya. Ben bunu böyle istemem. Ben bunu düzelteceğim galiba. Çünkü ben bunu burada böyle istemem. Hoşuma gitmez bu benim. Kesin. Sinir olurum ben buna. O yüzden onu bir tık öne doğru çekiştireceğim şimdi. Şimdi oldu. Şimdi bunu da buraya sabitleyelim. Hatta şuradan şuraya batıp sabitleyelim. Bağlayalım. Tekrar ip taktım arkadaşlar. Siz dikkat edin. Şimdi ben kamerayla size de göstermeye çalıştığım için bazen böyle göremiyorum. Yani yerini, sırasını ayarlayamıyorum. Bir sıra bile kaydığında yamuk oluyor. Maalesef. Şuradan da bu ipi de bağlayayım da. Bunu da şuradan batacağım ve çıkartacağım. Bunu da içine ittiriyorum. Küçük olduğu için. Evet, sincapın bayağı bir kısmını bitirdik şimdi. Şöyle gözüküyor. Çok güzel duruyor. Gerçekten bayıldım. Çok tatlı. Ah, fındığı diktik ama göbeğinin beyaz kısmını dikmedik arkadaşlar. Neyse, onu da dikelim hemen. Arkadaşlar şimdi sincapın şu beyaz kısmını dikeceğiz. Ben bunu dikmeyi unutmuşum. Yani fındığı dikmeden önce dikmemiz gerekiyordu ama yine de size ölçülerini vereceğim. Öncesine de yazacağım. Siz önceden dikmiş olacaksınız. Benim gibi atlamamış olacaksınız. Atlarsanız, unutursanız da yine de dikilebiliyor arkadaşlar. Sorun değil. Şöyle şu beyaz kısmının ölçüsünü vereyim. Alt kısmını ayarladığınızda zaten gerisi kolay. Bakın aşağıdan yukarıya doğru sayacağız. 2, 4, 5. Altıncıya dikiyorum arkadaşlar alt kısmını. Bu şekilde kolların zaten tam ortasına gelmiş oluyor. Böyle etrafını tamamen dikeceğiz. Üst kısmında da şu anda gösteremiyorum ama bir sıra falan boşluk kalıyor arkadaşlar şu boyun kısmında arasında. Bu şekilde dikelim. Bunu buraya bir ayarlayalım altıya. 2, 4 ve 6. Bu şekilde ben bunu dikmeye çalışacağım şimdi.
Dikişimizi tamamladık arkadaşlar. Plastik iğne olmasaydı gerçekten çok zorlanabilirdim. Çünkü şu kısımlarda kıvırmak zorunda kaldım iğneyi. Demir iğneyi de eğer siz de unutursanız yapmayın. Yapamazsınız zaten. Çünkü çok zor oluyor. Şimdi şurada da bir tane düğüm atacağım şimdi ipime. Sonra her zaman yaptığım gibi saklama işlemine geçeceğim. Şu şekilde düğümümü de attım. Ve dibinden batıp şu arkadan çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan keseceğim bunu artık. Biraz çekiştirip kesiyorum yine. Pisliği gözükmesin, beyazlık gözükmesin diye. Şimdi kuyruğunu dikmeye geçebiliriz. Şu fındığı da düzeltelim. Döndürdüm çünkü. Tamamdır şöyle. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar şimdi kuyruk kısmını dikeceğiz. Şöyle kuyruğu çok kocaman olduğu için biraz kamerayı yükselttim. Şöyle yapacağız. Şu orta kısım vardı ya, alt kısım, bakın kafası değil. Şu oturma kısmı olan poposunun olduğu yerdeyiz şu anda. Buradan yukarıya doğru sayıyorum. 2 ve 4. Şu 4. sıraya dikiş yapacağım. Kuyruğu biliyorsunuz kapatmıştık. Şu kapattığımız kısmı 4. sıraya dikeceğim arkadaşlar. Şöyle ben ipimi geçirdim. Şurayı da göstereyim size. Şöyle ortalamamız gerekiyor bunu arkadaşlar. Şurada şu 4. sıramızı kaybetmeyelim. Şöyle takarsanız eğer buradan sayacağız. Bakın bacakların olduğu kısımdan şu çizgiye sayıyorum. Yine 4. sıradayım. 2, 4 ve 6. 6 tane buradan bıraktım. Aynı yere geliyorum. Şurası. Şöyle 2, 4 ve 6. 6 buradan bıraktım. 8 burada. 8 de burada bıraktım arkadaşlar. Şu hatta şöyle 7 burada, 7 burada bırakalım. Şu orta kısma da dikişimizi yapalım. Tam ortası burası oluyor. Şuradan batıyorum hemen. Şunu çıkartabilirim. Şimdi battım. Bu gelecek buraya. Şöyle geliyor. Birazcık büyük olduğu için zor olacak ama dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle açık duracak biraz. Gözüküyor mu? Şimdi şurada gördüğünüz kısmı şuraya dikeceğim. Buradan alacağım, dikeceğim. Şöyle tam denk gelecektir. Şu şekilde. Kaç tane de dikiyorum onu da söyleyeyim. 2, 4, 6 ve 7. 7 tane sık iğne de dikiyorum. 7 burada bıraktım. 7 tane de sık iğne burada bıraktım. Ortaladım arkadaşlar. Bu şekilde dikeceğim şimdi. Gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Bakın şuradan alıyorum. Şimdi bunu buraya bakın şu şekilde sıkıştırarak sabitliyorum. Büyük olduğu için kayma yapıyor. Elinizle de bir yandan şöyle bastırarak tutun arkadaşlar. Tekrardan buradan alıyorum bir sıradan. O sıranın hepsini alıyorum. Altından girip üstünden çıkıyorum o sıranın. Şu şekilde bakın şuradan da hemen alıyorum. Kapattığım kısmı alıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Sıkıştırarak ilerliyorum. Burada da bu şekilde elimle de tutuyorum kuyruğu. Çünkü kayma yapıyor arkadaşlar. O zaman dikişiniz hiç güzel olmayacaktır. Öyle tutmazsanız eğer. Şuradan da çekelim. Tekrardan buradan alıyorum bir tane. Şimdi tekrar buradan devam edeceğim. Bunu böyle ala iki taraftan da dikeceğiz arkadaşlar. Şu toplu iğneyi çıkartıyorum artık. Bir tane kaldı zaten. Onu da diktiğimizde tamam olacak. Şimdi burayı çift dikiş yapacağım. Tekrardan batacağım buraya. Ve sabitleyeceğim. Güzel bir şekilde sabitledim. Şimdi bu ipimizi biraz uzun bırakmıştık biliyorsunuz. Kuyruğu tabii ki de böyle kalmayacak. Kuyruğunu şu sırt kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın ben kuyruğun şöyle durmasını istiyorum. Şu şekilde durmasını istiyorum. Ama kuyruğumuz böyle duruyor. Bunun böyle durması için bunu buraya sabitleyeceğiz bu şekilde. Onun için de şu dipten batacağım. Gövdeden ilerliyorum arkadaşlar. Bakın kuyruktan değil gövdeden ilerliyorum. Çünkü kuyruk çok dolu olduğu için bunun içinden geçiremeyiz maalesef. Önce şu bel kısmına çıkıyorum. Şuraya da sabitleyerek ilerleyeceğim. İstediğim şekli alması için şöyle tutuyorum önce. Neresi düzgündür şöyle bir bakıyorum. Ortalı mı değil mi kuyruğum diye. Bunlar göz kararı yapılan şeyler arkadaşlar. Şöyle bir çöp şişten yardım alabilirsiniz burada. Şuradan batıracağım ben. Şu şekilde. Yani çok da olmasa da yine yardımcı oluyor biraz.
Şimdi bakalım hemen. Kuyruğumuzun olduğu kısma geldik. Kuyruktan şimdi şu orta kısmından çıktığımız yerin hemen altından bir tane de kuyruktan alacağım. Onu da şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle tuttum ya. Bunu bir tane daha kaydırıyorum. Şu sırtının tam ortasına getiriyorum arkadaşlar. Şurası ortası. Şimdi buraya geldim. Bunun gelen yerine, yani şu kısmına bir tane de şuradan geçiriyorum. Ve bunu buraya sabitlemiş oluyorum. Devam edeceğim bunu. Yukarıya kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Bunun yine dibinden batacağım. Bunu bir sabitleyelim şuraya. Aynı battığım yerden tekrar batacağım. Alt kısma. Ve bunu buraya sabitlemiş olacağım. Çekeceğim, çekeceğim. Gelecek. Bu buraya sabitlendi. Şimdi birkaç tanesini yapınca düzelecektir arkadaşlar. Şu anda da tam dibinden batıyorum. Tekrardan ortaya çıkıyorum. Bir üst sıradayım. Bakın. Buradan alarak ilerliyorum arkadaşlar. Bir tane de buna batıyorum şimdi. Sonra şuradan bir tane daha batıyorum. Sabitleyerek gidiyorum. Çünkü açılma yapmasını istemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Dikeceğiz bunları artık. Burası birazcık zorluyor. Yani uzun bir işlem olduğu için birazcık zorluyor. Bir iki sıra atladım arkadaşlar. Hemen çıktım yukarıya. Şimdi yukarıdayım. Tekrardan bastırdım ve şuraya geliyor arkadaşlar. Denk gelen kısmına da batıyorum. Ve sıkıştırıyorum buraya. Tekrar aynı o çıktığım kısımdan batıyorum. Ve bunu buraya sabitliyorum bu şekilde. Şimdi tekrardan şu battığım kısımdan batıp birkaç sıra yukarısına çıkıyorum. Çekiştiriyorum. Şöyle sıkıyorum yani sabitlenmesi için. Burası da tamam. Şimdi elimle bastırıyorum biraz yukarıdan ki açılma olmasın. Şimdi şuna da batalım. Bakın şeklini almaya başladı. Şu şekilde yan göstereyim. Daha net anlayacaksınız. Şimdi tekrardan buraya batıyorum. Böyle çift giderseniz sağlam olacaktır arkadaşlar. Çok tatlı bir oyuncak. Sadece tek zor olan kısmı, her yeri bence çok kolay ama birazcık kuyruğunu dikmek bir tık zorlayabilir sizi. O da biraz büyük bir kuyruğu olduğu için arkadaşlar. Yoksa hani çok zor bir oyuncak değil gerçekten. Herkes yapabilir diye düşünüyorum ben. Tekrardan bastırıyorum ve denk geldiği kısmı batıp çıkartıyorum. Bu işlemleri hep çekiştirerek yapıyorum ki sonra ucunu bu şekilde kıvıracağız. Kıvıracağımız yere kadar gideceğiz yani aslında. Şu şimdi beline çok az kaldı kafasının olduğu noktaya gelmeme. Oraya kadar tekrar devam edeceğim. Şuradan batalım bir de. Şuradan da çıktım. Şimdi tekrardan bastıracağım. İpimi çekip bastırıyorum. Oraya gelecek olan noktayı bulup dikiyorum. Ucunu da göz kararı yapıyorum ama sizin için yine ölçü veririm. Ben normalde göz kararı dikiyorum burasını. Gözüme nasıl hoş gelirse, kötü durmazsa, güzel gelirse öyle dikiyorum yani. Size ama ölçü vereceğim arkadaşlar. Şurayı bir sabitleyeyim de. Bu kadar. Şimdilik bel kısmı tamam. Şimdi kuyruğun şu kafasının olduğu kısım var. Şöyle hafif bir kıvrım olacak. Yani arkadaşlar şöyle yandan göstereyim. Şu kafa kısmına da dikiş yapmamız lazım. Şuraya çıkmam lazım. Şu arası boşluk çünkü bakın delik var burada ve boşluk. Buraya atlayacağım. Direkt kafaya çıkmam gerekiyor. Kafanın şu kısımlarına çıkmam yeterli olacaktır iğneyle. Şimdi bakın şu battığım kısma geliyorum. Şuradan batacağım. Battığım kısımdan yakınlardan bir yerlerden çıkmaya çalışacağım. Şimdi kuyruk olduğu için dikiş yapamayabilirsiniz orada. Hani çıkamayabilirsiniz. Benim için de zor oluyor mesela. Hatta burada demir bir iğne kullanırsanız daha kolay yaparsınız bu işlemi. Ben yine demir iğnelerimi diğer odada sürekli üşeniyorum. Onları getirmiyorum yanıma ve her çektiğim videoda aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Olmuyor yani. Ben bir iğnemi alıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar demir iğnemi buldum geldim. Bakın ona aşırı kolay oluyor. Ya bazı yerde plastik kullan iğne çok kolaylık sağlıyor. Bazı yerde de demir iğneler çok kolaylık sağlıyor. İkisinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle orta kısmına ben çıktım.
dibinden batarak. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Tam ortası olması çok önemli. Şu şekilde. Şu kısmı da kıvrılacak arkadaşlar. Şöyle kıvrılacak olan kısma kadar dikişini yapacağım şimdi. Şurasına denk geliyor. Oraya da dikişimizi yapacağız. Hatta şuradan bir sıra daha yukarıya çıkarabilirim. Ve tam karşısına gelen kısmı alıyorum. Şu kısım. Şöyle ikili alıyorum. Bakın ikili aldım. Şöyle göstereyim. Daha sağlam olmasını istediğim için yapıyorum. Çünkü artık kapanış kısmındayız ya. Buradan da aynı şekilde alıyorum. Ve sıkıştırıyorum. İpim çıktı. Bunu da takayım tekrardan. Bir tur daha yapacağım burasını. Arkadan da alıyorum. Alttan üstten ikisinden de, yani bir kuyruktan bir kafadan. 2 defa aldım arkadaşlar. Bakın 2 defa alınca çok daha pürüzsüz bir görüntü oluşuyor. Tek de yapmayın lütfen. Şöyle kuyruğun ucunu kıvıracağım. Onun için kuyruğun şu kısmına çıkmam gerekiyor. Yani şu ek kısma çıkacağım. Kafadaydım, kuyruğa çıkacağım arkadaşlar. Şimdi buradan battığımız kısımdan batıyorum. Şu ipleri aldığımız kısım vardı ya. Bakın şurası. Kuyruğun olduğu yer. Oradan batıyorum ve dümdüz çıkıyorum. Onu ben oraya ilerletirim. Rastgele yakınından çıkmanız yeterli. Tamam. Şimdi kuyruğu kıvırdığımızda şunu da ortaya getirelim. Her zaman ortasında dursun arkadaşlar ipiniz. Kıvırdığımızda nereye denk gelecek? Ucunu kıvıracağız zaten. Şu uç kısmı var ya, sihirli halka yaptığımız kısım. Orayı sabitleyeceğiz ve bence şurası gayet iyi. O yüzden şuradan da alıyorum şimdi. Sihirli halkadan battım. Ve şöyle kıvırıyorum. Ve bunu buraya birkaç defa yaparsam eğer denk olacaktır. Önce buradan çıkartıyorum. Aynı noktaya yapıyorum arkadaşlar. Sıkıştırıyorum sadece. Tekrardan sihirli halkadan batıyorum. Sihirli halkanın tam ortasından batmıyorum bu arada. Bakın şu orta kısmı, ortasından batmıyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şu ortasından değil, sihirli halkanın tamamını alıyorum. Yani dış kısmından batıyorum. Bir sıraymış gibi. İkisinden de çıkarttım. Bu şekilde. Burası tamam arkadaşlar artık. Şu dibe geleceğim. Ve burada artık düğüm yapıp ipimi saklayacağım. Şuraya batıyorum ve burada ipimi düğüm yapıyorum arkadaşlar. Ucunu geçirelim. Şimdi bunu artık saklayabilirim. Şu dipten batıyorum, battığım yerin dibinden. Şimdi bunu buradan keseceğim arkadaşlar. Çekiştirerek. Tamamdır. Sincapımız hazır. Arkadaşlar sincapımız bitti. Şöyle yandan bu şekilde gözüküyor. Bu da önden görünüşü. Şunu da düzelteyim. Şöyle göstereyim size. Çok şeker duruyor. Bence çok tatlı oldu yine. Kuyruğunu isterseniz bir tık daha şöyle kıvrık yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Ben böyle yaptım. Oturabiliyor bu arada sincap. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi boyutunu da söyleyeyim. Arkadaşlar toplam 30 santimlik bir oyuncak olmuş bu. Ama biraz geniş bir oyuncak. Normal oyuncaklara göre daha geniş bir oyuncak. 20 santimde genişliği var arkadaşlar. Kuyruğundan kaynaklı da. Gayet güzel oldu bence. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ne kadar çok destek verirseniz o kadar çok oyuncak tarifi gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.